Merhaba, sana bugün Excel'in özel yapıştır bölümünü anlatmak istiyorum. Verileri yapıştırırken değerlerini yapıştırma özellikle çok kullanacağımız bir özellik. Hadi bunun detaylarına bakalım. En başta söylemek istediğim formülden arındırma işlemi. Yani biz bir formülü kullanıyoruz. İşimiz bittiğinde formülden arındırıp gerçek verisiyle çalışacağız. Bunu hangi durumda yaparız? Örneğimizdeki gibi maaş verisi var ve prim verisi var. Bu ikisini toplamak istiyorum. Eşittir bu artı bu dedim ve tüm hücreye uyguladım. Buraya kadar her şey normal. Listeyi bankaya iletmek istiyorum. O yüzden prim, maaştır bu detayları bankanın görmesini istemiyorum. Ne yaparım? Buradaki değerleri silmek isterim. Ama sildiğimde burası Ctrl-Z ile geri alayım. Bu iki hücreden beslendiği için başvuru hatası alıyor. O yüzden 6242, 7823 değerinin elle yazılmasını istiyorum. Elle tek tek yazamayacağımız için şunu yapıyoruz. Buradayken Ctrl-C kopyalıyorum. Normalde başka bir yere yapıştıracağız ya. Başka bir yere yapıştırmıyorum da hücre üzerindeyken aynı yerde sağ tuş şuradaki değerleri yapıştır diyorum. Bunu yaptığım anda tekrar F2 ile hücrenin içine girelim. Artık formül değeri yazmıyor, sayısal alanlar yazıyor. İstersem artık bu hücreleri silerek bankaya rahatlıkla bu verileri verebilirim. Diğer bir özellik ise şu. Ben eğitimlerinde çok karşılaşıyordum. Bir konu anlatıyorum. O konunun alternatifini katılımcı arkadaşlar söyleyebiliyor. Ben de şaşırıyorum. Ben de öğrenmiş oluyordum. Öyle bir özellik var ki bu özelliği yapan başka bir ayar yok benim bildiğim. Varsa söyleyebilirsiniz. Ben de merak ediyorum. İşlemi tersine çevir özelliği. Şöyle kopyalayayım. Olay şu. Ctrl-C ile kopyaladım burayı. Buradayken sağ tuş şuradaki devrik dönüşüm seçeneği arkadaşlar. Bunu seçtiğimde dikey yatay yapıyor. Aynı şekilde yatay veriyi de yapıştırırken şurada devrik dönüşüm yatay veriyi de dikey dönüştürüyor. Ya böyle yapacaksınız ya da manuel olarak bunları tek tek bu şekilde sürüklemeniz gerekiyor. Devrik dönüşümü de alternatifi yok diye biliyorum. Varsa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bir de bunun biraz daha detaylısı var. Şöyle ki komple tablo olarak kopyalıyorum. Devrik dönüşüm kullandığımda tabloyu bu sefer yataydan dikeye çekiyor gördüğünüz gibi. Bu tablo şekli çok kullanılmıyor ama ola ki böyle bir tabloyla karşılaştınız. Tekrar burayı kopyaladım. Sağ tuş devrik dönüşümü yaptığımda yatay bir böyle görüntüden tabloyu normal görüntüye çekebiliyor. Bu müthiş bir özellik. Başka biçimlerinden arındırma özelliği sorunların çoğunun biçimlendirme ile olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bakın şurada TL var, altın sonunda nokta var. Bu birer biçimdir. Ya da yazıya herhangi bir renk kattık. Bunlar birer biçimdir. Giriş sekmesinden tümünü temizle dediğimde hem biçimini hem veriyi temizleyecek. Biçimlerini temizle dediğimde ham veriye ulaşacağım. En doğru bilgiyi ham verilerden alırız arkadaşlar. Hücreye ne kadar biçim uygularsak o kadar çok hata yapma olasılığımız artıyor. Benim eğitime katılan kişiler bilecektir. Eğitimde ilk başta biçimlerinden arındırmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Ve bana gelen soruların abartmıyorum %60'ından fazlasında hep biçimlerinden arındırdım, sorun çözüldüğünü fark ettim. O yüzden biçimlerinden arındırarak kullanacağız. Peki bu şekilde görüntü de çok iyi değil. Evet, farkındayım. O zaman ne yapacağız? Ekle sekmesindeki tablo nesnesine dönüştüreceğiz. Tamam dediğimde görsel bir doygunluk katıyor hem de sorunsuz bir veriyle çalışmış oluyoruz. Bunlar avantajı. Evet, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar.